Toplumsal alanın her noktasında kadın ve erkeğin eşit olması ve eşit haklara sahip olmasını ifade ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece haklara erişmenin ötesinde bir kavram. Kadın erkek eşitliği. Farklı cinsel yönelimi olan kişilerin ciddi şekilde dezavantajlı konumda olduğunu düşünüyorum. Bu bir eksiklik, bu bir yokluk. Toplumun bana dayattığı bir yokluk. Annemle babamın ilişkisini izlediğimde asla annem olmayacağım derdim. Her ülkede var. Salgın zaten bütün rollerimizi alt üst etti. Kurduğumuz bütün sistemleri devirdi. Bekar bir anneyim. Hanemin içinde Rüzgar ve ben varız. Covid'de fark ediliyor ki erkeklerin yazdığı makalelerin sayısında artış var. Kadınlar haneyi sürdürürken elbette bir yandan akademik üretim yapabilme olanağına ulaşamıyor. Oğlum ve eşim. Öğretme süreci benim için çok sancılıydı. Kadınlar için çok çok zor bir dönemdi. Kadınların çalışma stili daha işbirlikçi, ekip içinde yer alacak şekilde kendini öne çıkarmayan bir stil olduğu için salgın kontrol için daha çok istenen. Sağlığa ulaşmak anlamında, sağlık sorunu yaşadığınız anda hani bunun giderilmesi anlamında dünyada da Türkiye'de de kadınlar aslında daha şanssız oluyor. Kadınlara salgın kontrol ile ilgili eğittiğimiz zaman aslında tüm Türkiye'deki salgın kontrolünde daha büyük başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum. Erkeklerin evde olması demek kadınların delirmesi demek yani. Erkeklerin çeneleri durmadığı için kadınların hepsinin psikolojisi bozuldu yani. Ayaklı korona onlar yani. Bir yerden işten çıkarılması gerekiyorsa öncelikle engelliler çıkarılabiliyor. İşte öncelikle kadınlar çıkartılabiliyor. Engelli kadınlar bu süreçte çok daha fazla etkilendiler. Çok engelli insan sokakta birçok kişiden yardım isteyerek küçük şeyler yapabiliyorlar. Büyük bir çoğunluğu eve kapanmış durumda. Özellikle sokağa çıkmak yasağında herkes evde oturunca kadınlara şiddet çok arttı. Her gün konuşuyoruz ama her yılda aslında artıyor kadınlara şiddet. Bitmesini çok isteriz ama hala ortada ciddi bir şey yapılmamış gibi. Özellikle Arap ülkelerde sadece konuşuyorlar. Pandemi üzerine bütün ev işleri işlerinden olmuş oldular. Çoğu işsiz kaldı. Zaten güvencesiz bir alan olduğu için bu da çoğu kadının tabii ki hem psikolojisini hem o ekonomik sıkışıklığın kendisini getirmiş olduğu şeyle elbette ki çok sıkıntılar yaşandı. Benim de kendi bulunduğum yerden handikaplarım var. Tek başıma bu bütün yükü sırtlanmanın getirdiği ama büyük resimde tabii ki benim güvenlik sorunum yoktu. Gördüğüm tablo çok acıydı. Çok arttı iş yüküm. Yani bilim kurulu üyesi olmamdan da kaynaklı olarak ayrıca. Kadın sağlık çalışanları çok yükleniyorlar gerçekten. Evde ne yapıyorsam bu dönemde de yapmaya devam ettim. Sağlık çalışanı erkekse, işteki yoğunluğu arttıysa evdeki sorumlulukları hemen düşürülüyor, azaltılıyor. Şanslı bir kadın olarak görüyorum çünkü işimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmadım. Kendimi daha şanslı gördüm. Çocuğum yok, benim sorumluluğum yok. Bir sürü yan yana gelişlerimiz oldu. Hemen o sürece adapte olma anlamında. Kimsenin eşitim diyebileceğine inanmıyorum ben. Yolumuz var. Roman gruplarının, roman kadınlarının rolleri o kadar ağır ki aslında o haklar bu kadınlara daha çok acı vereceklerdir. Acıyı çekerek büyüyeceğiz. Gerçekten gideceğimiz çok yol var. Kadın ve erkek eşittir, her zaman gibi eşittir ama şeye bağlı. Yaşadığımız yerde ya da okuduğumuz yerde, çalıştığımız yerde bağlıdır. Kurucularından biri de oldu. Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği var. Temel faaliyetlerinden biri de zaten toplumsal cinsiyet eşitliğini farklı kesimlere yayabilmek ve farklı kesimleri yeni öğrenme sistemleriyle bir araya getirmek. Her zaman kadınların arkasındayım. Yanındayım, arkasındayım. Feministim ben. Engelli kadınların güçlenmesi için çabalıyorum. Kendi ortamlarını değiştirmeleri için çabalıyorum. Küçük işten büyük işe ben her şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Her şeyi böyle çok büyük yapmamıza gerek yok. Yani küçücük bir insan hayatındaki değişikliğin değerli olduğunu düşünüyorum ben. Sonuçta bu bizim hakkımız. Bizim hakkımız söylemezsek, güçlü kalmasak aslında bizim hakkımız yiyebilirler. Bireysel mücadelenin kendisi bir yere kadar. Toplumsal olarak patriarkal sistemin, erkek egemenliğinin değişmesi lazım. Pandemide de koronada da dedik kadınlar birlikte güçlü. Kadınlara çok güç veren bir yerde duruyor. Yani güçlendiren bir yerde, değiştiren aynı zamanda. Kadın mücadelesi, feminist mücadeleleri tanışıp değişmeyen böyle bir şey yok yani. Ataerkil sistemin yarattığı o eksiltmeyi, yoksunlaştırmayı erkeklerin de mücadele etmesi lazım. Kayıpları çok büyük. Bir fiil ben bu şiddetin savunucusu değilim diyerek, bu şiddeti içimde taşımak istemiyorum ve bu şiddetin benle anılmasını da istemiyorum diyerek. Karşısında durmasın yeter. Yani çok fazla bir şey beklemiyoruz şu koşulda. Taraf erkekler bu. Kadınlar karar versin. Sorarsa kadınlar onlar bir konuşsunlar. Biraz gerçekten susmalarını mantıklı buluyorum. Bir yazarın bir sözü var, diyor ki
Çocuklarınızın çok güzel büyümesini istiyorsanız annelerini çok sevin. Erkekleri ben ilk önce bu kadın hareketini bir takip etmeye, bir içine girmeye, bir ne yaptıklarını anlamaya, kadın hareketi içinde olan insanlarla temas etmeye davet ediyorum. Olayları bilmiyorlar yani. Tamam destek veriyoruz, söylüyoruz falan ama onlardan da yardım aldıysak bambaşka bir sonuç olabilir. Gölge etmesinler yeter yani. Erkekler şunu yapsın. Evdeki iş bölüm, iş paylaşsın. Yapsınlar bunları. Kimse tutmuyor onları. Zaten Covid'le beraber en yeni platformları kuran yine kadın odaklı STK'lar oldu. Kadınların yüklerinden kurtulması gerekiyor. Ben hayatım boyunca çalışmadan hiçbir şey elde edemedim. Hiçbir şey ama. Burada da gene çalışarak yapılabileceğini düşünüyorum. Emek lazım. Herkesin çalışması gerekiyor. Taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Hepimizin sorumluluğu var diye düşünüyorum. Pandemi dönemi aslında bu bilimsel verilerle hareket etmenin ne kadar gerekli olduğunu, bizi sadece bunun kurtaracağını aslında gösterdi. Bilgi üzerinden hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Evlatları biz yetiştiriyoruz. Annelere burada çok görev düşüyor. Anneler evlatlarını azıcık işlemeyi, yetiştirmeyi bizler becerebilirsek belki bir nebze hafifleyebilir. Kadını eziyet edersen senin de hayatın cehennem olur. Gelecek nesil de bozuk olur. İnsan olarak birbirimizi sevmemiz lazım. Mutlaka kadının kolunda bir altın bilezik olsun. Kadın dayanışmasının hakikaten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani birbirimizi besleyebildiğimiz sürece inanılmaz güçlendirici bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Kadın dayanışmasını da Türkiye'de çok değerli buluyorum. Çünkü çok iyi bir dayanışma. Yani kadın dayanışması Türkiye'de çok kuvvetli, çok iyi ses çıkartabiliyor. Daha da iyi ses çıkartması gerekiyor çünkü karşı taraf da çok güçlü. Küçük konuşmalarla, küçük notlarla bulunduğunuz her ortamda yapmak gerektiğine de inanıyorum. Çünkü oralarda değişim başladığına da inanıyorum. Biz küçükken ya da okuldayken beri öyle bir ders verildiyse aslında bu kavram belki başka bir şekilde alabiliriz. Tamam İngilizce önemli de toplumsal cinsiyet dersi de olması gerekiyor aslında. Ben İngilizce öğrensem, Avrupa'ya gitsem, kadınlara şiddet yapsam benim İngilizcem bana nasıl bir fayda verecek ki? Her şey önemli. Sosyal medya paylaşmak önemli, sokaklarda inmek önemli. Her şey önemli. Aslında biz ne kadar fazla yaparsak o kadar işimize yarar. Başka ülkede bunu bile yapamıyorlar. Türkiye bu konuda şanslı. Bizim etrafımızdan, en basitinden arkadaşlarımızdan, ailemizden başlamamız gerekiyor. Biz her zaman ve sonsuza kadar konuşmamız gerekiyor. Hayır dememiz de gerekiyor. Kadınlarla güçleneceğiz. Kadın kadına yan yana gelerek mücadeleyle ancak yapabiliriz. Kazanımlarımızı böyle dişli bir şekilde almaya aynen eskiden olduğu gibi sürdüreceğiz. Bir şansımız da yok bence. Ümit bizim en önemli ilacımız ve devam ediyoruz. Daha zor olacak. Bu zorluklar belki dibe vurdurtturacak kadınları. Sonra belki kadınlar kendi çıkış yolunu güçlü bir şekilde bulmaya çalışacaklar. Dayandıkça, birbirlerine dayanıştıkça güçlü olacaklar. Diğer taraftan özgürce, gürce ses çıkaracaklar. Farklı formüller bulmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun da dayanışmayla, bunun da birbirimizi anlamayla gerçekleşebileceğine inanıyorum. İstediğimiz yiyebiliriz, istediğimiz konuşabiliriz, istediğimiz alanda çalışabiliriz. Güçlüyüz ve inandığımız zaman yapabiliriz. Pandemiden önce de kötüydü. Önemli krizlerde, önemli süreçlerde aslında kadınların daha fazla ezildiğini bir kez daha yaşamış olduk. Her zaman umutluyum. Doğru bildiğimizi her platformda söylemekten çekinmemeliyiz. Bilgi ve bildiğini söylemek. Yani bilgili olalım, bildiğimizi söyleyelim. Ben bunun her yerde çok işe yaradığını düşünüyorum.